Merhaba arkadaşlar. Bugün size dilim döndüğünce protein hesabını anlatmaya çalışacağım. Herkesin bir fenilalanin toleransı var. Bizim fenilalanin toleransımız 500 miligram. Yani Ceylin akşama kadar bu 500 miligram fenilalanini bitirmek zorunda. Diyetisyenimiz bu ölçülerde bize bir diyet listesi hazırlıyor. O şekilde devam ediyoruz. Diyetimizde neler var? İlk önce diyetimiz şimdi ekrana gelecek. Bir bakın diyetimize. Diyetimizde ekmek ve tahıl, süt ve süt ürünleri, bunlar için ayrılan porsiyon sayısı 6 porsiyon tahıl. Meyve sebze için ise 8 porsiyon tüketmemiz gerekiyor. Ve artı düşük fenilalanin içeren sebze ve meyvelerden 5 porsiyon tüketmemiz gerekiyor. Şimdi porsiyonlama ne? Bunu anlatalım. Tahıl porsiyonu dediğimizde ne anlıyoruz? Bir tahıl porsiyonu demek. Ben burada ölçüler yaptım, hazırladım. Şöyle örnek göstereyim. Tartıyoruz bunu. 15 gram pirinç bir tahıl porsiyonu demek. Sebze porsiyonu ise değişim listemizde süt mısırın 17 gramı bir meyve sebze değişimi yerine geçiyor. Şimdi daha net açıklamak gerekirse 2 tane sebze porsiyonum var daha doğrusu. Burada da bir tahıl porsiyonum var. Bu tahıl porsiyonunun içindeki protein miktarı 1 gram. Yani bu pirincin içinde 1 gram protein var ve 1 gram proteinin içinde 50 miligram fenilalanin var. Bir sebze porsiyonunda 0,5 gram protein var. Yani bir sebze daha 1 gram protein demek. 2 sebze porsiyonu 25-50 miligram fenilalanin demek. Yani 2 sebzenin yerine bir tahılı kullanabilirim demek. Yani doğru olan aslında diyetimizde ne yazıyorsa, diyelim ki tahıl yazıyor. Tahıl 6 porsiyon dedi. 6 porsiyon olarak bizim burada beslenmemiz gereken en önemli şey sebze ve meyveler. Sebze meyvenin yanında yemeklerimizin içine katarak tahıl tüketmeliyiz. Mesela bunun içine düşük proteinli pirinç katarak pirinç pilavı yapılabilir. Ya da işte ıspanak yemeğinin içine katılarak bir ıspanak yemeği yapılabilir. Veya ben sade pirinçten yapıyorum mesela sütlacı. Sütlaç yapılabilir düşük proteinli sütüyle. Veya 8 gram bulgur da aynı kategoride. Yani 8 gram bulguru 2 sebze porsiyonu yerine sayabilirim. Mesela diğer şeylerin hesabını nasıl yapıyorum? Markete gittiğim zaman Ceylin istiyor. Ben ne yiyebilirimi araştırmaya başlıyor. İşte paketlerin protein değerlerini okumaya çalışıyor. Anne işte ben bundan yiyebilir miyim? Bunu tüketebilir miyim? Anne bunun proteini bu kadar. Bundan alsam olur mu? Bana gösterdiği şeylerden yani almamı istiyor kısacası. Yani bir paket de onun için alayım. Bir cips olur, bir şey olur. Alıp sepete koyayım, eve getireyim istiyor yani. Ben de önceleri çok bir cesaretim yoktu yani protein hesabı yapmaya korkuyordum yani hani ne olur diye. Acaba yanlış mı yapıyorum diye. Artık
öğrendim diyebilirim protein hesabını. Diyelim ki Ceylin patates cipsi yemek istiyor. Böyle size bir örnek göstereyim. Şöyle bir Lay's var baharatlı. 100 gramda protein değeri 5,9. Ne yapıyorum bunu? Size kısacası anlatayım. 100 bölü 5,9 eşittir. Bölüyorum ben bunu. 100 gramı protein çizelgesinde yazan 5,9 gram yazan protein değerine bölüyorum 100'ü. Böldüm. 16,9. Yani bunu 17'ye yuvarlayabilirim demiyorum. Hiçbir zaman 17'ye yuvarlamadım. 16,5 verdim ya da 16 verdim. Neden böyle yaptığımı söyleyeyim. Mesela bazen işte bir poğaça yiyor Ceylin diyelim. Poğaçanın üzerinde birkaç tane susam oluyor. Ya da nasıl diyeyim, çoko krem yediği günler oluyor. Çoko krem yediğinde mesela içinde kakao var. Orada da ayrı bir yani onun hesabını yapamadığımız için, küçük küçük miktarlar olduğu için bu ölçüyü orası tamamlıyor diye düşünüyorum. O yüzden hiçbir zaman burayı 17 yapmıyorum. 16 yapıyorum. 16,5 yapıyorum. 16 gram patates cipsini ölçüyorum. Tahıl porsiyonu dediğimiz porsiyona dahil ederek, yani bir tahıl porsiyonu yerine sayıyorum bunu. Bir tahıl porsiyonu. Tabii 2 sebze yerine de sayabilirsiniz. 2 sebze porsiyonu yerine de sayabilirsiniz. Ama burada önemli olan bence diyetimizde, yani sebze meyveye dokunmamak. Tamamen burada 8 porsiyon sebze meyve yazılıyorsa onu tüketmek gün içinde çok doğru olacaktır. Ondan sonra böyle sıfır proteinli ürünler var marketlerde. Ben bunların taraftarı değilim aslında. Tüketme taraftarı değilim. Yani sağlıklı bir çocuk olsa da tüketme taraftarı değilim. Ama ne yapalım? Çocuklarımız istiyor. Almak zorundayız. Alıyoruz yani. Bunda bir hesaplama yok. Protein değeri 0. Bazen protein değeri 0,3 ya da 0,5. Onları da hesaplamıyorum. Yani onlarda da bir hesap yapmıyorum. Sorun olmuyor. Onları da tüketiyoruz. Dediğim gibi, ama çok tüketmemekte fayda var. Yani paketli ürünler sonuçta koruyucu içeriyor bunlar. Yani ödül olarak diyelim ki sebze porsiyonunu bitirdi. Akşam yemeğini bitirdikten sonra ya da öğlen yemeğini bitirdikten sonra ödül olsun diye bundan 3-5 tane koydunuz. İşte biraz patates cipsinden koydunuz. Ödül olarak verirsek çok daha iyi olur. Ondan sonra protein miktarlarını okumaya alışmalıyız. Buradaki protein miktarı çok önemli. Proteini hesaplamak, bir tartıyla gitmek. Mesela ben tatile gittiğimde bir tartım burada var, bir tartım işte Gaziantep'te var. Muhakkak tartıyla geziyorum. Yani özellikle bu dışarıdan aldığım ürünler tatmak için ya da pirinç olsun, tahıl ürünlerine çok dikkat ediyorum. Bir de önemli bir konu var. Bu miktarları, yani tahılı, sebzeyi günün içine dağıtmak. Yani sabah, öğlen, akşam olarak 3'e eşit şekilde bölerek yedirmek çok doğru olacaktır. Mesela ben sabah kahvaltısında tahılın 2 tanesini kesinlikle sabah tüketiyoruz biz. Diğer 2 tanesini işte bir yemek yapıyorum, içine ya bulgur olarak ya pirinç olarak katıyorum. Diğer 2 tanesini de şey oluyor, böyle abur cubur, ondan sonra cips ya da ne bileyim başka şeylerde kullanıyorum yani. Ödül olarak. Ondan sonra başka ne diyebilirim? Mesela un. Bizim unumuzdan 10 gramı da bir tahıl porsiyonu yapıyor. Yani onda da 50 miligram
fenilalanin var. Onu da ben yani şöyle şu miktarda bir porsiyon demek. Bir tahıl porsiyonu. Bunu da sabah börek yaptığımda ya da bazlama yaptığımda 2 porsiyonu bundan karşılıyoruz bazen ya da çoğu zaman diyeyim. Makarna. Mesela önceden makarnayı bizim makarnadan tartarak Ceylin'in makarnasının içine katıyordum. Bir iki defa yaptım. Bunu çok yapmadım. İlk önce anne bunların tadı güzel deyip bizim makarnayı tüketiyor. Sonra da kendi makarnasını tüketiyor. Yani bunun böyle olmayacağını anladım ben. Ona son verdim. Ondan sonra yapacağım makarna tariflerinin içine belli ölçülerde bizim undan katıyorum. Yani artık bizim makarnadan vermiyorum Ceylin'e. Çünkü seçtiğini fark ettim. Böyle çok daha mantıklı oldu. Porsiyonluk yapıyorum işte. Çıkartıyorum taze taze. Bu şekilde makarnamızı tüketiyoruz. Kakaonun da 5 gramı bir tahıl porsiyonuna denk geliyor. Yani bunda da 50 miligram fenilalanin var. Bunu da ölçülü katmamız gerekiyor. Yaptığımız keklerin, kurabiyelerin içine. Bunun için de bir ölçü belirliyorum. Ondan sonra dikkat etmemiz gerekenlerden. Ceylin Pringles'ı mesela çok seviyor. Bundan veriyorum arada bir. Onun da protein değeri 5,9 yine. Bunu da 100 gramı 5,9'a bölüyorum. Bu da 16 gram. Günün içinde yemeğinin içine kattığım tahıldan hariç pirinç olur, bulgur olur, un olur. Ondan başka ödül olarak vererek kullanıyorum. Yani hani işte bir şey alıp da bunu paketi önüne açıp da bunun hepsini ye diyemem. Çok yanlış bir davranış olur. Bu kesinlikle ölçüyorum. Bunları kesinlikle ölçmeden yedirmiyorum. Yani buradaki 100 gramı protein çizelgesindeki şu çizgi bakın görüyorsunuz. Protein yazıyor. 5,9. 100 gramı 5,9'a bölüyorum. Çıkan sayı bir porsiyon, bir tahıl porsiyonu demek. Yani içinde 50 miligram fenilalanin var demek. Ya da bir başka deyişle 2 meyve porsiyonu demek. Meyve sebze porsiyonu demek. Yani bu porsiyonun yerine de geçiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Meyve sebzeye dokunmuyoruz. Çünkü bizim hayatımız meyve sebze. Meyve sebzeyi meyve sebze olarak tüketiyoruz. Tahıl grubuna dahil edersek daha iyi olur. Ve çok tüketmezsek de çok çok daha iyi olur. Zaten sitelerde var düşük proteinli ürünler. Yani gofreti var, krekeri var. Onlardan da alıyorum tabi. Onları da yanına koyuyorum ama bundan da veriyorum. Bunu ölçüsüz kesinlikle vermiyorum. Yani bunu net söyleyebilirim. Bunu ölçüsüz vermiyorum. O zaman hesap şaşar. Yani değerleri yükselir. Onun için asla ve asla ölçmeden vermiyoruz. Ben her gittiğim yere tartı götürüyorum. Yani tartısız asla tahılı, sebzeyi, meyveyi çok çok zorda kalmadığım sürece tartıyorum. En güzeli tartmaktır. Diyetisyenimizin yazmış olduğu, vermiş olduğu o diyet listesine uyduğumuz zaman hiçbir sorun olmuyor zaten. Ta ki bir hastalık olursa ya da uzun yola çıktığımızda Ceylin'in kan değerleri yükseliyor mesela. O zaman birkaç eksiltmeler yapıyorum diyebilirim. O da neydi eksiltme yapıyorum? Tahılda. Tahılı kesiyorum. Yine meyve sebzeye yine devam ediyorum. Ondan sonra yine değerler yüksek giderse tabi doktorla da irtibat halindeyiz. Doktorumuz da ne söylerse o doğrultuda ilerliyoruz. Dediğim gibi amino asit kesmiyorum. Amino asite aynı şekilde devam ediyorum. Ama
Burada en önemli şey, bizim hayatımızı kurtaracak olan tek şey sebze ve meyve. Sebze meyve yemeye çocuklarımızı alıştırmak zorundayız. Yine tahıl porsiyonunu tüketirken süt ve süt ürünleri de var. Ben süt ürünlerinden peyniri genelde ölçerek, kendi peynirinin içine katarak bir şeyler yapıyorum Ceylin'e. Yani sade olarak asla, yine dediğim gibi makarnada olduğu gibi süt ve süt ürünlerinde de sade kesinlikle tadına baktırmıyorum. Peyniri peynirinin içine katıyorum. Süt zaten tüketmedim. Bir iki defa sütlaç yaparken denedim. Hani sonra vazgeçtim. Tekrar kendi sütüyle yapmaya karar verdim. Ve yoğurt. Yoğurdu da yine sade olarak vermiyorum. Kendi yoğurdu sürekli zaten var dolabımda. Düşük proteinli yoğurt var. Ondan hemen çıkarıyorum. İşte bizim yoğurttan da içine katıyorum. Mantısının üzerine, makarnasının üzerine veya işte ıspanak yemeği yaptığımda yanına koyuyorum. Sabah kalktığımda o gün ne sebze yemeği yapacaksam onu planlıyorum. İçine katacağım tahılı kafamda kuruyorum. Onları kurduktan sonra geriye kalan ne kalırsa, işte buradan 2 tahıl mı kaldı, onu abur cuburla tamam. Bu ölçülerle bir sebze yemeği ayarlayalım. Ne yapabiliriz? Bir bezelye yemeği yapalım. ...500 miligram fenilalanin toleransını 300'ünü 6 porsiyon tahılla tamamlıyoruz. Mesela sabah kahvaltısında 2 porsiyon tahıl yerine Ceylin'e bazlama çıkartıyorum. Örnek olarak anlatıyorum bunları tabii şu anda. 2 tahılı oradan, ondan sonra kalan 4 tahılı ise bir sebze yemeği yapıyorum. Ya onun içine katıyorum veya ayrı bir pilav yapıyorum. Yani pirinç miktarıyla veya bulgur miktarıyla. Bu 4 porsiyon olmalı veya 2 porsiyon olur. 2 porsiyonu da abur cubur olarak kapatırsınız. Şimdi sebze yemeği olarak burada zeytinyağı, soğan, salça, havuç var ve baharatlar. Bunları ben saymıyorum. Çünkü saymıyorum dediğim, düşük fenilalanini içerdiği için, yani o gruba dahil olduğu için 5 porsiyon olarak onları saymıyorum ama 2 porsiyon civarında buradakiler. 2 porsiyonu buradan tamamlayacağım. Sonra da bu yemeğin arasına katacağım bir meyve tabağıyla günü bitireceğim. Şimdi yapacağım bu sebze yemeğini detaylarını vereyim size. 30 gram patates, bir sebze porsiyonu değerinde, yani içinde 25 miligram fenolanin var. 60 gram mantar, 2 porsiyon, 2 sebze porsiyonu, yani 50 miligram fenolanin var içinde. 52 gram bezelyem, 4 sebze porsiyonu değerinde ve içinde 100 miligram fenolanin var. Ve 1 gram besin mayası katıyorum içine, yemeğimize tat versin diye. Tabi onu da hesaba dahil ediyorum. O da bir sebze porsiyonu değerinde ve içinde 25 miligram fenolanin var. Diğerlerini saymıyoruz. Bunların hesabını yapalım. Toplayalım. 100, 150, 175, 200. 200 miligramı fenolanin sebze yemeğimizden almış olduk. Geriye kalan sabah bazlamada, geriye kalan 4 tanesini bu yemeğin içine de katabilirsiniz aslında. Yani bazen ben öyle de yapıyorum. Diyelim ki 2 porsiyon pirinci, 30 gram pirinci bu yemeğin içine katıyorum. Hepsiyle birlikte pişiriyorum. Güzel bir yemek oluyor. Hem tahıl var içinde, hem sebzesi var. Her şeyiyle çok güzel bir yemek oluyor ve yanına da 2 dilim ekmekle harika oluyor. Yanına bir salata yapabilirsiniz, turşu çıkarabilirsiniz. Tabii su miktarını ben buraya 1-2 su bardağı yazdım ama yani bu fazla da olabilir, az da olabilir. Onun haricinde dediğim gibi araya bir meyve tabağı yaparak günü bitiriyorum. Bunu da örnek olarak göstermek istedim.
Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki tarifte veya videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.